Merhaba sevgili arkadaşlar, değerli dostlar, değerli takipçilerim. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine yepyeni güzel bir çalışmayla sizlerle birlikteyiz. Hemen şöyle iki tane güzel renkli ipim var sevgili hanımlar. Sizler de hazırsanız iplerinizi, şişlerinizi hazırlayın. Harika bir model yapacağız sizlerle. Evet hanımlar, soft altın ilmeğin bir ipi, orta kalınlıkta bir ip, şöyle bakın. Şöyle orta kalınlıkta bir ip. Diğer ipim de aynı şekilde, kalınlıkları aynı sevgili hanımlar. Evet, sizler de hazırsanız bu güzel modelimize hemen geçelim arkadaşlar. Modelim oldukça kolay ve çok güzel, çok şık bir model. Hemen beyaz ipimi alarak modelime geçiyorum arkadaşlar. Dediğim gibi orta kalınlıkta şöyle ince bir ip. Modelimiz sevgili hanımlar 3,5 milim bir şişle öreceğim. Hemen ilmek atışlarımı yaparak modelime geçiyorum. Modelimiz 2 ve 2'nin katları sevgili hanımlar. Her ne yaparsak yapalım 2 ve 2'nin katlarında ilmekler atıyoruz. Modelimize başlıyoruz. İki renkli muhteşem bir model sevgili hanımlar. Umarım beğeneceğinizi düşünüyorum. Yorumlarda da modelimi beğenip beğenmediğinizi yazarsanız çok sevinirim. Çünkü ben bu modele bayıldım. Yani mükemmel bir model. Evet, şöyle 2 ve 2'nin katlarında ilmeklerimizi atacağız. 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2. Şöyle 2 ilmek daha atalım ve modelimizi kurmaya başlayalım. Bu ilmekler bizim için yeterli arkadaşlar. Sizlere ben en kısa yoluyla modelimi anlatacağım. Sizler yapacak olduğunuz örgülerinize göre ilmeklerinizi atacaksınız. Modelinize başlayacaksınız. Evet, ben 18 ilmekle modelime başlıyorum. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Yanlış mı söyledim? Bir kez saymak istedim. Evet, şimdi sevgili hanımlar, bir sıra önden bir sıra arkadan lastik yaparak modelime başlayacağım. Şöyle düz örgülerle sizler dilediğiniz lastik modellerinizi yapabilirsiniz arkadaşlar. Ben şöyle düz örgü örerek şöyle haroşa örgü yapacağım. Hatta bir sıra yeter benim için. Modelimizi ön yüzde kuracağımız için sevgili hanımlar, 2 sıra yaparsam arkadan da evet yine ön yüzden arka yüze denk geliyor. O yüzden burada kuralım modelimizi. Sizler istediğiniz yükseklikte lastiğinizi yapın, modelinizi kurun. Modelimizi ön yüzde kuruyoruz. Şimdi sevgili hanımlar, ben burada bir sıra dediğim gibi haroşa ördüm, düz örgü yaptım. Şimdi ikinci rengimi bağlıyorum. Sizler lastiğinizi yaptıktan sonra öncelikle de hemen şurada pardon modelimizin şeyi vardı. Bir sıra önden düz, bir sıra arkadan ters örüyoruz. Her ne lastik yaparsak yapalım. Bir an unuttum arkadaşlar. Şimdi bakın yine düz örgü örüyorum. Burası modelime dahil değil. Siz istediğiniz lastiği yapabilirsiniz. Hangi lastik olursa olsun yapabilirsiniz. Ama modelin ön yüzünden bir sıra, arka yüzünde bir sıra ters yapacaksınız. Sonra modeli kuracaksınız. Evet, hiç işte unuttum da bilmem şöyle oldu da videoyu kesmiyorum arkadaşlar. Olduğum gibi doğal halimle yayınlıyorum videolarımı. Evet, şöyle bakın bir sıra düz ördüm. Şimdi bir sırada arkadan ters öreceğim. Yani modele geçmeden önce bir kereye mahsus yapıyoruz bunu. Sadece bir kereye mahsus, modelimiz düzgün görünsün diye. Bakın ters örgü yapıyorum. Önden bir sıra düz, arkadan da bir sıra ters örerek ön yüzde renkli ipimizi bağlayacağız. Modelimize geçeceğiz. Evet, şöyle arka yüzden de tersimizi ördük. Şimdi ön yüzde bakın şöyle bir sıra, 2 sıra düz örgümüz ortaya çıktı. Biz ne kadar çok haroşa yaparsak veya işte istediğimiz lastiği yaparsak buradaki görüntü o kadar güzel olur hanımlar. Şimdi ikinci rengimi hemen şimdi bağlıyorum arkadaşlar. Hemen iki rengimle, pudra rengimle de beyaz çok güzel uyum sağladı sevgili hanımlar. Model enfes güzellikte bir model oldu. Hazırlamış olduğum modeli de size göstereceğim. Bakalım beğenecek misiniz?
Evet, şimdi modelimizin kurulumuna geçiyorum arkadaşlar. Renk geçişinden dolayı şöyle ilk ilmeğimi ördüm. Şimdi modelin birinci sırasındayız ve pudra rengine geçtik arkadaşlar. Kenar ilmeğimi yeni başladığım için ördüm. Bakın 1 2. Burada ikinci ilmeğin hemen önündeki şu boşluktan girdim. Bakın bir ilmek aldım. Bir kez doladım. 2 ilmeği ördüm. Bu şekilde. Tekrar bakın 1 2. 2 ve 3. ilmeğin arasındaki boşluktan girdim. Bir kez doladım. 2 ilmeği birlikte ördüm. 1 2. 2 ve 3. ilmeğin arasındaki boşluktan girdim. 2 ilmeğimi almadan önce bir kez doladım. 2 ilmeğimi ördüm. Evet, birinci sırası modelimizin bu arkadaşlar. Bu şekilde. 1 2. 2 ve 3. ilmeğin arasındaki boşluktan bir ilmek aldım. Bir doladım. 2 ilmeği birlikte ördüm. Evet hanımlar. Dediğim gibi modelimizin birinci sırası bu şekilde. Bir dola, 2 ilmeği birlikte ör. 1 2. İkinci ilmeğin önünden al. Uzatıyorum, hafif uzatıyorum, doluyorum. 2 ilmeği birlikte örüyorum. 1 2. 2 ilmeğin önünden girdim, bir doladım. 2 ilmeğimi birlikte ördüm. Son 3 ilmeğim bakın 1 2. 2 ve 3. ilmeğin yani son ilmeğin önünden girdim. Bir doladım. 2 ilmeğimi birlikte ördüm. Ve kenar ilmeğim. Evet, modelimizin birinci sırasında bu işlemi yaptık arkadaşlar. Şimdi arka yüzdeyiz. Modelimizin ikinci sırasındayız. Modelimiz 4 sıradan oluşuyor. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bakın burada ben buradayım diyen ortada şöyle uzun bir ilmek var. Görüyorsunuz. Bu ipimiz önümüzde bizden tarafta oluyor. Bu birinci değil ikinci ilmeği yani uzun olan boyu ilmeği şöyle aldık. Ve bu iki ilmeği birlikte ters olarak topladık. Modelimizin 3. sırasında da yaptığımız işlem bu arkadaşlar. Pardon, 2. sırasında. Yine bakın şöyle baktığımız zaman 1 2 3 ilmek var. Buradaki ilmeğin boyu uzun yani ortadaki ilmeği 3 ilmekten ortasındaki ilmeği şöyle aktarıyorum, örmüyorum. Kalan 2 ilmeğimi de ters olarak örüyorum. Evet. Yine ne oldu? Şimdi ilmek sayımız yerine geldi arkadaşlar. Bir önceki sırada bir ilmek arttırmıştık. Şimdi ilmek sayımız yerine gelmiş oldu. Bir önceki sırada 2 ilmekten 3 ilmek yapmıştık. Şimdi o ilmeği tekrar kesiyoruz burada. Yine ilmek sayımız yerine geldi arkadaşlar. Bakın örmeden ilmeğin üstünden atlatıyorum. Buradaki kalan 2 ilmeğimi de ters olarak örüyorum. Mümkün olduğunca yavaş yapmaya çalışıyorum anlaşılır olsun diye. Bakın ilmeğin üstünden atlattım. 2 ilmeğimi ters olarak örüyorum. Hemen ipim benden tarafta. Ortadaki ipim ilmeğimi aldım. Birinci ilmeğin üstünden atlattım. 2 ilmeğimi ters ördüm. Ortadaki ilmeğimi birinci ilmeğin üstünden atlattım. İki ilmeği ters ördüm. Evet, son kez yapıyoruz. Ortadaki ilmeğimizi bakın alıyoruz. Birinci ilmeğin üstünden atlatıp örmüyoruz. 2 ilmeği birlikte ters örüyoruz. Ve kenar ilmeği. Evet, modelin 2. sırasında bu şekilde yaptık arkadaşlar. Şimdi modelimizin 3. sırasındayız. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bakın burada ilmeklerimiz 2 2 2 yine eski haline geldi. Tüm ilmeklerimi düz örüyorum arkadaşlar. Bakın birinci düz. Bu ilmeğimizi bu şekilde örmeyeceğiz arkadaşlar. Bakın bu şekilde değil. Ön tarafından alarak öreceğiz şöyle. Bakın şöyle içten alarak örüyoruz. Hep bütün ilmekler düz. Ama şu uzun görünen ilmeğe geldiğimizde bu şekilde düz değil, bu şekilde düz alıyoruz. Bakın bu şekilde düz alıyoruz. Çok kolay bir model. Modelimizin 3. sırası da bu arkadaşlar. Çok beğeneceğinizi düşündüğüm çok şık güzel bir model. İnşallah sizlere faydalı bir model olur arkadaşlar. Evet, modelimizin 3. sırasında bu şekilde tamamladım arkadaşlar.
Modelimizin dördüncü ve son sırasında ise hiçbir işlem yok. Tüm ilmekleri ters olarak örüyoruz arkadaşlar. Tüm ilmeklerim ters bakın. Modelin dördüncü sırası. Evet, ben sizlere şöyle arkadaşlar bir model anlatmış oldum. Bakın bir modelim bu şekilde. Şimdi ikinci bir modeli nasıl kuruyoruz? Hemen onu da kuralım arkadaşlar. Hızlı bir şekilde yapalım. Sizlere en güzel, en kolay şekliyle modelimi anlatmaya çalışıyorum. Bakın bir modelim bu şekilde. Şimdi beyaz ipimle ikinci modelimi kuracağım. İlk modeli nasıl kurduysam ikinci modelimi de aynı şekilde. Renk geçişinden olduğu için hemen ilk ilmeğimi ördüm arkadaşlar. Yine burada ikinci modelimin birinci sırasındayım. Kenar ilmeğimi ördüm. 1, 2. 2 ve 3. ilmeğin arasından boşluktan bakın şöyle bir ilmek alıyorum. Uzattım, doladım. 2 ilmeği birlikte örüyorum. Bakın ikinci modelimi kurmuş oldum. 1, 2. 2 ve 3. ilmeğin arasındaki şu boşluktan girdim. Bir doladım. 2 ilmeği birlikte örüyorum. Yine ikinci ilmeğin hemen önünden boşluktan bir ilmek aldım, doladım. 2 ilmeği birlikte ördüm. Evet sevgili hanımlar, ikinci modelimizin de birinci sırası buydu. Çok kolay, yeni öğrenen arkadaşlarımın bile kolaylıkla yapabileceği bir model. Harika bir model, dantel gibi model arkadaşlar. Gerçekten yani görüntüsü dantel gibi, yani o kadar nefis duruyor, o kadar güzel duruyor. Evet, bu şekilde bakın ikinci ilmeğin önünden gir, dola, 2 ilmeği birlikte ör. Son 3 ilmeğin bakın ikinci ilmeğin önünden gir, bir ilmek al, dola, 2 ilmeği birlikte ör. Kenar ilmeği de ters olarak ördüm. Evet sevgili hanımlar, modelimizin birinci sırasını, yani ikinci modelin birinci sırasını hazırladık. Şimdi ikinci modelin ikinci sırasındayız. Kenar ilmeğimi aldım. İpim benden tarafta. Bakın şu iki kısa ilmeği değil, şu ortada uzun görünen ilmeği şöyle başa alıyorum. Buradaki 2 ilmeği örmüyorum, bu aldığım ilmeği ters olarak örüyorum. Tekrar bakın. İlmek kendini gösteriyor arkadaşlar. Şu sağında ve solundakiler kısa, küçük. Bu ortadaki uzun olan ilmeği birinci ilmeğin üstünden atlatıyorum. Sonra burada kalan 2 ilmeğimi de ters olarak örüyorum. Tekrar bakın, bu uzun ilmeği ben buradayım diyor, kabarık duruyor. Atlatıyorum birinci ilmeğin üzerinden. Buradaki 2 ilmeği de ters olarak topluyorum. Hemen şu kabaran, kubaran diyeyim artık. İlmeği birinci ilmeğin üstünden aldım. 2 ilmeğimi ters olarak topladım. Tekrar ortadaki ilmeğimi aldım. Birinci ilmeğin üstünden atlattım. 2 ilmeğimi ters olarak topladım. Tekrar ortadaki ilmeği aldım. Birinci ilmekten atlattım. 2 ilmeği ters topladım. Hemen birinci ilmekten atladık. 2 ilmeği ters topladık. Son kez yapıyoruz arkadaşlar. Bakın ortadaki ilmeği birinci ilmeğin üstüne atlattım. 2 ilmeğimi ters olarak topladım. Ve kenar ilmeği. Evet, modelimin ikinci sırasında bakın bu şekilde hazırlamış oldum. Şimdi modelimin 3. sırasındayım arkadaşlar. Evet, şöyle bir görüntümüz oldu bakın. Kenar ilmeğimi aldım. Burada tüm ilmeklerimi düz örüyorum arkadaşlar. Bu ilmeğimizi ilmeklerimiz 2 2 gidiyor. Bakın şu uzun olan ilmeğimizi bu şekilde içten dışa doğru örüyoruz. Diğer düz ilmeğimi örüyorum. İçten dışa örüyorum. Düz ilmeğimi örüyorum. Yine bu içten dışa ilmeğimi de düz olarak örüyorum. Yani içten dışa derken arkadaşlar şöyle düz ilmeğimi ördüm. İlmeğimi bu şekilde örmüyorum da içinden dışına doğru bakın. Bu şekilde örüyorum. Modelim çok kolay ve çok güzel bir model. Beğeneceğinizi düşündüğüm 2 renkli harika bir model sevgili hanımlar. Evet, bu şekilde bir düz olarak tüm ilmekleri ördük. Uzun olan ilmeği de şöyle içten dışa doğru ördük. Kenar ilmeğini de ördük.
Evet, modelin 3. sırasında bakın bu şekilde tamamlamış olduk. Modelin 4. ve son sırasındayız arkadaşlar. Sizlere modeli 2 kez anlatmış oluyorum. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Tüm sıram ters arkadaşlar bakın. Hiçbir işlem yok. Tüm sırayı ters olarak örüyoruz. Evet sevgili hanımlar, şöyle örgümüzün arkası burası. Ön yüzden de görünümü bakın bu şekilde. Ben sizlere modelimi 2 kez anlatmış oldum. Pudra rengi ve beyaz ipime de çok yakıştı bu modelim. Evet, harika olduğunu düşünüyorum. Evet, modelimizin bir de şöyle ilerlemiş halini bir görelim arkadaşlar. Evet sevgili hanımlar, umarım çok beğenirsiniz. Umarım hoşunuza gider. Bakın modelimiz bu. Modelimizin ilerlemiş hali bu şekilde. Yetişkin örgülerinde, çocuk örgülerinde, bebek örgülerinde harika bir model. Muhteşem şallar yapabileceğiniz çok güzel bir model. Çeyizlik yeleklere çok yakışan, özellikle bakın böyle gelin şallarında, çeyizlik yeleklerde muhteşem güzellikte bir model. Bu şekilde çeyize koyduğunuzu düşünün. Harika bir model sevgili hanımlar. Umarım beğendiniz. Umarım hoşunuza gitti. 4 sırada bir tekrar ettiğimiz modelimizi beğendiğinizi düşünüyorum. Gerçekten hem şık oldu, hem çok güzel oldu, hem de yapım aşamaları çok kolay bir model. Sizler dilediğiniz lastiklerinizi uygulayabilirsiniz. Bakın ben şöyle haroşa örgü yapmışım, bunda yaptım. Sizler normal cilveli lastik, bir düz bir ters, yani ne isterseniz yapabilirsiniz. Bakın arkası da bu şekilde. Modelimizin arkası da ayrı güzel arkadaşlar. Modelimiz enfes güzellikte bir model sevgili hanımlar. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım hoşunuza gitmiştir. Gerçekten modeli ben çok beğendim ve severek yaptım. Yapmış olduğum modelleri hoşuma gitmeyen hiçbir modeli yapmıyorum arkadaşlar. Beğenerek ve severek hazırlamış olduğum modelleri de sizlerle kesinlikle paylaşıyorum. Özellikle ben yabancı kanallardan yapıyorum ki hep aynı örnekler arkadaşlarımızı sıkıyor. Farklı olsun, güzel olsun diye yabancı kaynaklı kanallardan yapıyorum. Allah razı olsun. Sizler de beğeniyorsunuz, seviyorsunuz, kanalıma ziyaret ediyorsunuz. Şimdiden sizlere canı gönülden teşekkür ediyorum. Bir beğeni, bir yorum bırakmayı unutmayın diyorum. Kanalıma abone olmak ücretsiz sevgili hanımlar. Selma Aydın ablanızı takip etmeyi, ben küçüklerin ellerin gözlerinden, büyüklerin ellerinden öpüyorum. Mübarek bayramınızı kutluyorum arkadaşlar. Bugün Kurban Bayramı'nın 1. günü. Pardon arkadaşlar. Tüm Müslüman aleminin Kurban Bayramı da mübarek olsun diyorum. Hepinize kucak dolusu sevgiler, selamlar. Kazasız belasız sevgiyle yollara çıkın inşallah. Hayırlısıyla gidin gelin, hasretinizi giderin memleketlerinizde, ama Allah rızası için yavaş gelin, hızlı gelmeyin, kazaya meal vermeyelim. Videomun sonunda bunu belirtmek istedim arkadaşlar. Üzülmeyelim, canlar yanmasın, analar ağlamasın, babalar ağlamasın, evlatlar yanmasın. Hepinizi kucak dolusu öpüyorum. Sevgiyle kalın, esenle kalın. Hoşça kalın. Kurban Bayramınız mübarek olsun. Nice nice kurban bayramlarına diyorum. Hoşça kalın.